Merhabalar sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Aradan geçen zamanda nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah herkes sıhhat ve afiyettedir diye umuyorum. Bugünkü basın turumuza başlıyoruz. Siyasi rekor dolu 23 yıl. Biliyorsunuz dün AKP'nin kuruluş yıl dönümüydü. İşte büyük törenlerle kutladılar. Devleti ve milleti barıştıran parti diyor. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Türkiye'nin gururu, mazlumların umudu AK Parti 23 yaşında. Gerçekten mazlumların umudu mu sizce? Devleti ve milleti barıştıran parti. Hemen bir başka manşetimiz işte Instagram'a konulan erişim yasağını eleştiren İzmirli avukat, daha sonra avukat olduğu öğrendiğiniz Dilruba'ya iktidarı eleştirince hemen tutuklandı, hapse konuldu. 4. gün bugün. 4 günden bu yana tutuklu bulunuyor. Aslında herkes de söz konusu videoyu izlemiştir muhakkak. Dilruba'nın yaptığı eleştirilerde isim zikredilerek herhangi bir eleştiri söz konusu değil, genel olarak bir eleştiri söz konusu. Yani Cumhurbaşkanı hakaretten tutuklanmış olması hukuksuz benim kanaatimce de. Aynı manşeti Cumhuriyet Gazetesi de görmüş. İşte yurttaşa söz hakkı yok. Konuşunca hemen tutuklanıyorsunuz. Bu Rütük Başkanı'nın bu konuda sokak röportajları işte basın özgürlüğünü zedeliyor gibi açıklamasından sonra bu tutuklamanın gelmiş olması da ayrıca düşündürücü. Türkiye Uluslararası Özgürlük Endeksinde 4. ligde, amatör ligde neredeyse 2. ligden bizim ülkemizin karşısında maalesef not free yazıyor. Özgür olmayan ülkeler listesine girmişiz. Yani bizimle birlikte olanlar işte Cezayir, Mali, Haiti ve Ürdün. Bir de Gine var. Pardon, Uganda'da var. Düşünün Tanzanya, Moritanya, Kuveyt ve Pakistan bile bizim üstümüzde, iyi mi? Yani onlar partly free yazıyor. Yani kısmen özgür ülkeler olarak değerlendirilmiş. Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü'nün 2023 yılında Demokrasinin Küresel Durumu raporuna göre Türkiye 173 ülke arasında 139'dan 148.liğe yükselmiş. Yani 148. sırada yer almış. Yani bu 4. dilim anlamına geliyor. Amatör kümedeyiz artık. Bizi tırnayan yok. Ve bizim adımıza çok üzücü bir durum. 3'ye dediler, işte milleti böyle yediler. Evet. AKP kurulurken bu 3'ye işte yolsuzluk, yoksulluk ve yokluk diye iktidara geldi. Ama aradan geçen süreçte bütün bu bahsettikleri 3C'yi daha çok derinleştirerek millete yaşanmaz hale getirdiler. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar, yani 3C'yi bitiremedikleri gibi bu Y'lere daha fazlasını eklemiş oldular. Memlekette ne adalet ne de kalkınma geldi. Adında adalet ve kalkınma olan parti maalesef ülkeye ne adaleti getirdi, var olan adaleti de birbirine karıştırmış oldu. Şu anda ülkede bir aslında hukuk krizi var. Çünkü ülkenin en büyük mahkemesi konumunda olan Anayasa Mahkemesi kararlarını kimse yani iplemiyor. Yani hukuk devletinde böyle bir şey, yani bir düşünün, bir Avrupa ülkesinde, bir Almanya'da, Fransa'da, ne bileyim Belçika'da, Norveç'te, İsveç'te böyle bir şey kimsenin aklının ucundan bile geçmez. Zaten böyle bir şey olduğu zaman yani herhangi bir kişi yasa dışı şekilde, hele ki bu mahkeme ise bu şekilde bir beyanda bulunsa o koltukta birkaç saat bile oturamaz. Yani memur, emekli, işçi, çiftçi ve esnaf fakirleşti. Milyonlarca vatandaş borç batağına düştü. Eğitimli gençlerimiz ülkeden umudunu kesip geleceğini yurt dışında aramaya başladılar. Bunun yanında Suriyeli ve mülteciler için ülkemiz cennet. 23 yıl önce dolar 1.63 liraydı.
Şimdi 34 liraya merdiven dayamış durumda. Toplam borç 243 milyar liraydı. Şu anda 7 trilyon liraya ulaşmış durumda. Bunun yanında bir de önümüzdeki 10, 20, 30 yıla yayılan bütçe ipotek olan işte yap işlet devlet işleri var. 5 milyon icra dosyası vardı. Şu anda 22 milyon oldu. Yani icradaki vatandaş sayısı 4'e katlanmış oldu neredeyse. Kredi kartı borcu 6,8 milyar liraydı. 3,4 trilyon liraya çıktı. Artık bu kaç katı hesaplamak lazım. Geldiklerinde ekmek 25 kuruştu. Şimdi 10 lira. Cumhuriyetin mirası olan fabrikaların tamamını sattılar. 2002'de dana etinin kilosu 9 liraydı. Şu anda gazete 469 lira olarak görmüş ama 469 liraya kasapta et var mı bilmiyorum. En azından benim yaşadığım yerde böyle bir fiyat yok. Saray ve eşrafı dışında ülkede mutlu olan başka kimse yok. Onlar üçer beşer maaş alıyorlar. Hayatlarında memnunlar. Böyle devam etsin istiyorlar tabii ki. Acımız sizi mutlu mu ediyor? Diğer Filistinli bir kız. İşte İsrail'in Filistin'de Gazze'deki devlet terörü mezalimi 11. ayına girdi neredeyse. İsrail bölgede Filistinli istemiyor aslında. O toprakların tamamının sahibi olmak istiyor. İşte insanları bir yere göçe zorluyor. İnsanların gittikleri yerde de bir bahane bulup işte aralarında Hamas militanı vardı gibi bir bahane bulup orayı da bombalıyor ve insanların o gittiği yerde güvenli olarak görerek gittikleri yerde de ölüm her zaman enselerinde kol gezmiş oluyor. Bu arada işte bu kızın Filistinli Meram'ın Arap devletlerine isyanı bu şekilde anlam bulmuş. Arap ülkelerine de İsrail'e böyle çok canlı gür bir ses yok işin doğrusu. Bir zamanlar umuttular. Altılı Masa'daki tablo şimdi değişti. Akşener Kılıçdaroğlu'nu mahkemeye veriyorum dedi. Onunla yargıda hesaplaşacağız. Evet. Altılı Masa'nın her bir bileşeni bir başka yere sağladı. Önümüzdeki günlerde belki AKP'den ayrılarak parti kurmuş olan partiler de tekrar herhalde sılaya dönecek gibi. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın aklındaki anayasa değişikliği mutlaka yapılmak isteniyor. Bu yönde de gerekli artık Büyük Millet Meclisi'ndeki sayıyı tamamlayabilmek için herhalde bütün düğmelere dokunuyorlar şu anda. Transferler bir anda başladı. Şu anda 2 Refah Partili vekil transfer olmuş oldu bile. Bugün seçim olsa CHP'ye, AKP'ye ne kadar fark atar diye Sonar'ın bir araştırması var. Sonar'ın Temmuz ayı araştırmasına göre CHP %34,7, AKP ise %28,3 oy alabiliyor. CHP şu anda 5,4 puan fark atmış oluyor. Bu haberi de Aytunç Ergün yazmış. Cibilliyetsizin suç duyurusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cibilliyetsiz ve ev zencileri sözleri yargıya taşındı. Hamas lideri Haniye için yas ilanını eleştirenlere bazı cibilliyeti bozuklar. Bizim ona gösterdiğimiz ilgiyi hazmedemiyor diye hakarette bulunmuştu. Bunun üzerine Halkın Kurtuluş Partisi üyesi Adnan Okut suç duyurumuzdan belki bir sonuç alamayacağız ama en azından tarihe bir not düşeceğiz dedi. Üretici tefecinin insafına bırakıldı. İktidarın tarım politikaları yani 22 yıldan 23. yıla girdiğimiz şu günlerde iktidarın tarım politikaları sürekli çiftçiyi çiftçilikten vazgeçirmeye yönelik olarak devam ediyor. İşte buğdaydan, fındıktan sonra domates, karpuz, kavun ve biber üreticileri de kan ağlıyor. Hatta haberlerde mutlaka izleyenlerimiz olmuştur. Karpuz ve kavunlar tarlada kalmış. Bazı üreticiler işte hayrına vatandaşlara ürettikleri ürünü dağıtıyorlar. Delege isterse halen buradayım. Bu başlık Yeni Şafak'ın bir manşeti. Bir başka aynı minvalde başka bir manşet daha var. İsterlerse adayım.
Bu da Türk Gün gazetesinin manşeti. Yani iktidar yanlısı gazeteler sürekli bu konuyu kaşıyarak Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir huzursuzluk yaratmaya dönük manşet atıyorlar sürekli. İşte Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin tüzük kurultayında genel başkanlığı için aday olacağı söylentilerle ilgili iddiaya yaptığı açıklamada delegeler isterse düşürürüm diyor. Açık artık böyle şey söyleyeyim mi söylemedi mi orasını bilemiyoruz. Ekonomideki durgunluk fırtınası yıkıp geçecek. Gerçekten de bu yıl sonu doğru, yazdan sonra, sonbahardan sonra ekonomideki bu ağırlık, dar gelirliği daha çok zor duruma düşürecek kesinlikle. Yeni çağın manşeti bu. İktidar ekonomi politikasının dezenflasyon sürecine girdik şeklinde açıklamış olsa da veriler bunun tam tersini söylüyor. İşte TÜİK'in makyajlı rakamları sayesinde, enflasyon rakamları sayesinde geçen yılın aynı ayında 3.23 olan enflasyon 1.64 gibi göstererek düşüş eylemine geçtiği şeklinde yorumlanmış oldu. Şimdi Instagram eleştirisine İzmirli kızımız hemen ertesi gün tutuklandı. Fakat sürekli işte en çok Atatürk'e hakaret edenler var bu imamların içerisinde, sözde imamların içerisinde. Yerici imam, konakçı yine nefret kustu. Ebrar Karakurt ve Melisa Vargas'ın özel yaşamına dil uzatan konakçıya tepki yağdı. Bunlar sürekli birilerinin bir şeylerle uğraşıyorlar. Yani üstlerine ne vazifeyse. Köpek avı başladı. Allah rızası için bu zulmü durdurun. Evet, en çok da bu çıkan yasa AKP'li belediyelerde kendisini gösteriyor. Bu çağrıyı yapan da AKP'li bir isim Şamil Tayyar. Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulundu. Yani çıkan yasayı köpekleri öldürmek olarak şeklinde yorumluyorlar. Aslında öldürmek belki en son çare olarak yasada yazıyor olmasına rağmen ilk önce o hükmü uygulamayı yani toptan çözeyim bir daha böyle bir derdimiz olmasın gibi bir vahşet uygulandığı haberlerde geçtiğimiz günlerde sıklıkla izledik. Bu katliam yasası sadece bizde değil tabii dış basında da yankı buldu. İngiliz medyasında katliam yasası. Sokak hayvanlarla ilgili yasa çıktıktan sonra Türkiye'de yaşananlar İngiliz medyasında bunda geniş yer buldu. Binlerce sokak köpeği toplanıp öldürülüyor ve katliama tepki büyük dediler. Türkiye'nin imajını bozan bu katliam yasasına turistler de tepki gösteriyor. Yurt dışında bazı kişiler boykot Türkiye etiketiyle yasayı eleştirdi ve Türkiye'ye gitmeyin çağrısı yaptı. Yani bir şey yaparken bunun bütün boyutlarını düşünmek gerekiyor tabii ki. MEP iptal edilen çağ dışı genelgeye yönetmelik oyunuyla aşma derdinden örgün eğitimi parçalamak planı. İptal edilen genelgede tarikatlara kolaylık, işte açık öğretimin esas öğretim gibi açık öğretim özendiriliyordu. Şu anda hazırlanma yönetmelikte bu iptalde edilen gerekçeler aynen yönetmeliğe yazılarak yani yasayı dolanmış olunuyor. Bu zaten yıllardır izlediğimiz bir şey, gördüğümüz bir şey. Başka ne bekleyebiliriz ki? Maarif modeli o şirketi ihya etti. Kuşkular doğrulandı. Türkiye yüzülü Maarif modeli olarak duyurulan müfredat değişikliği sonrası beklenen ders kitabı ihalesi yapıldı. Sonuç ilanı ise şirketler ihya edilecek eleştirilerini haklı çıkardı. Diyanet'in gözdesi kitapların basımı için 3 farklı matbaa şirketiyle toplam 32 sözleşme imzalandı. En büyük ihaleyi ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kitaplarını da basan Başak Matbaacılık aldı. Toplamda 269 milyon TL. Başak Matbaacılık 134 milyon liralık ihaleye imza atarken Ada Matbaacılık Cem Offset 67'şer milyon liralık ihaleleri aldı. Sözleşmelerin toplam maliyeti kayıtlara 269 milyon 85 bin 372 lira olarak geçti. Maskesiz beşler. Antep'te ucuz emekle serpilen işçilerin emeğiyle milyarlar kazanarak Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketi arasına giren 5 tekstil firmasının işçileri patronlarından kat kat fazla vergi ödedi.
Cengiz Şimşek, Melike Tekstil. 5 yılda ödediği vergi 0. İşçilerin ödediği vergi ise 87,5 milyon lira. Ahmet Şiracı, Şiracı Tekstil. 3 yılda ödediği vergi 9.431 liracık. İşçilerin bu süreçte ödediği vergi 96,5 milyon lira. Zeki Zor Kirişçi, Zeki Mensucat. 3 yılda ödediği vergi 36,3 milyon lira. Bu süreçte işçilerin ödediği vergi 41,2 milyon lira. İbrahim Erdemoğlu, Merinos. 3 yılda ödediği vergi 14,2 milyon lira. İşçilerin ödediği vergi 211,2 milyon lira. Artık kaç katı yani işçiler patrondan kaç kat fazla vergi demişler. İbrahim Karafiber. 3 yılda ödediği vergi 2,9 milyon lira. İşçilere ödediği vergi ise 53,5 milyon lira. Sığınmacı iş gücü işsiz Türk sayısını patlattı. Bu bir gerçek. Tekstilden sanayiye, tarımdan hizmet sektörüne kadar hemen her alanda ucuz iş gücü olarak istihdam edilen sığınmacılar ve ekonomi yönetiminin iflası yüzünden işsizlik artışı hızlandı. İşsizler ordusu 12 milyona dayandı. Bu da TÜİK'in makyajlı rakamıyla sanıyorum. Suudiler Ecevit'in mirasına çöktü. 2 milyar dolarlık araziyi istimlak edip 5 kuruş bile ödemediler. Aslında burada Suud yönetiminin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne duyduğu saygı da söz konusu. Rahmetli Bülent Ecevit'e Osmanlı döneminde Mekke Şeyhülislam'ı olan büyük dedesi Hacı Emin Paşa'dan 110 dönüm arazi miras kalmıştı. Ecevit araziyi Diyanet'e bağışladı. Fakat Suudlar araziyi istimlak ettiler, para ödemediler. Yangından daha beter. Tahsis kararları yangınlardan 4 kat daha fazla orman yuttu. 8 yılda yanan ormanların 4 kat kadar orman maden ve enerji üretimi için yok edildi. Bu işte madenciler bıraktıktan sonra bu resimdeki gibi oluyor. Doğa. Düşünün şimdi Erzincan'da Çanakkale'de Kaz Dağları'nda siyanürle altın aranıyor. İşte geçtiğimiz günlerde Erzincan İliş'te lityiyonu erozyona uğrayıp akmıştı. Şimdi oradaki bu siyanürlü kimyasal madde 3 günde, 5 günde veya 10 yılda, 20 yılda ortadan kalkmayacak. Ülke bu şekilde çölleştiriliyor. Bu arada tahsis bilgiler de gizleniyor. Türkiye Ormancılar Derneği İzmir İl Temsilcisi Kenan Öztan'ın Orman Genel Müdürlüğü verilerine derlediği bilgilere göre 2012-2020 yılları arasında çıkan 24.357 yangında 87.432 hektar alan zarar gördü. Aynı dönemde 51.663 izinle 342.846 hektar orman maden ve enerji üretimi için yok edildi. Evet, bu başlıkla bugünkü basın turumuzu burada tamamlıyoruz. Beni buraya kadar sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoları izledikten sonra beğenmeyi, bildirimleri açmayı, herhalde bir de altına küçücük bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.